Şu sanat eserine bir bakar mısınız? Size öyle gelmedi mi sanat eseri gibi? O zaman bir de çerçeve koyalım etrafına. Şimdi nasıl? Ne görüyorsunuz? Böyle bir tabloya nasıl bir isim verirdiniz? Şimdi de bir tasarıma bakalım. Daha kolay algılayabileceğimiz bir fikir bu kez. İki farklı nesne birleştirilmiş. Piyano ve anahtar. Hibrit düşünebilen sanatçıların, tasarımcıların sıkça kullandığı bir tekniktir bu. Bakın size çok benzer başka bir örnek şimdi. Bir poster tasarımı. Bu kez piyano ve bir kadın birleştirilmiş. Ama artık piyanoyu sadece bir nesne olarak algılamaktan vazgeçelim. Bir üst düzey, bir üst katmanda düşünmeye başlayalım. Müzik ve kadın. İki farklı güç kaynağı melezlenmiş. Reklamcılar da bu yöntemi çok kullanır. Şu ilan tasarımına bir bakın. Yaratıcı fikri ne olabilir? Önce ne gördüğümüzü analiz edelim, sonra da tersine mühendislik yapalım. Ne dersiniz? Tost ekmeği şeklinde bir portakal görüyoruz, öyle değil mi? Bu reklam ya tost ekmeğiyle ya da bir portakalla alakalı olmalı. Tabii az önce size gösterdiğim piyanonun müziği sembolize etmesine benzer şekilde daha üst bir anlam haritası da kullanılmış olabilir. Ama bu kez öyle değil. Tıpkı ilanın tasarımında olduğu gibi son derece sade ve basit. İpucu veriyorum. Bu bir portakal suyu reklamı. Sanat yönetmeninin bu tasarımına siz bir metin yazarı olsaydınız ne yazardınız? Portakal suyundan fazlası. Böylece hem kahvaltının vazgeçilmez bir parçası olan tost ekmeğinden güç alıyor hem de portakal suyunu onunla aynı pozisyona çekiyor. Hibrit düşünebilmenin yaratıcılığa olan katkısını görebiliyor musunuz? Farklı güçleri nasıl bir araya getirebildiğini. Reklamcı, tasarımcı ya da sanatçı olmayabilirsiniz. Ama yaratıcı düşünebilme, karşılaştığınız problemlere kreatif çözümler üretebilme becerisi her alanda giderek artan bir ihtiyaç. Özellikle de gelecekte yapay zeka ve robotlarla dolu bir dünyada biz insanlar için en önemli rekabet unsurlarından biri. Hibrit düşünebilmek için kreativite gerekli ama yeterli değil. Bunun yanında empatiye ve uygulamaya da ihtiyacımız var. Yani hibrit düşünebilme becerisi sizin empatiyle parlak fikirler üretip bunları uygulamanızı sağlıyor. Ne demek istediğimi size bir başka örnekle anlatmaya çalışayım. Şimdi sanattan ve tasarımdan örnekler verdik, sıra teknolojiye geldi. Hibrit ve teknoloji deyince aklınıza ne geliyor? Otomobiller değil mi? Benim aklıma ilk gelen şey Toyota Prius mesela, ama bu videoya Toyota sponsor olduğu için değil. Zaten hibrit denilince sadece benim değil, pek çok kişinin aklına ilk gelen otomobil modeli bu. Neden? Neden bunca insanın aklına geliyor peki? Toyota hibrit teknolojisini kitlelerle buluşturan ilk marka olduğu için mi? Belki. İlk ve öncü olmak önemlidir ama yeterli değildir. Tıpkı az önce kreativite ile ilgili söylediğim şeye benziyor değil mi? Hibrit düşünebilmek gerekiyor. Dolayısıyla burada yine iki katmanlı bir analiz yapmamız gerekecek. Öncelikle ilk katmanda tabii ki hibrit bir motor teknolojisi var. Böyle bir teknoloji geliştirilmiş. Bu işin yaratıcı çözüm tarafı. Hibrit araçlar hem benzinli hem de elektrikli motora sahip. Yani iki farklı şey bir araya getirilip bir sinerji yaratılmış. Tost ekmeği ve portakal gibi. Burada karbonhidratlı olduğu için tost ekmeği benzinli motoru temsil ediyor. Dolayısıyla portakal da elektrikli motoru. Ama bir problem var. Elektrikli motorun çalışabilmesi için şarj edilmesi lazım. Halihazırda şarj istasyonları pek de yaygın değil. İşte böyle bir problemi şöyle çözümlemişler. Araçta her frene basışınızda ya da yavaşlarken, yokuş aşağı hızlanırken gibi birçok anda boşa harcadığınız enerjiyi aracın pilini şarj etmek için kullanıyor. Yani harici bir güç kaynağına ihtiyaç duyulmuyor. Akşam eve gittiğinizde arabanızı prize takmanıza ve şarj etmenize gerek kalmıyor. Keşke böyle bir telefon da yapan olsa. Frenleme enerjisi boşa gitmiyor. Rejeneratif frenlemeyle geri dönüştürülüyor. Ve böylece problem yaratıcı bir fikirle çözülmüş oluyor. Peki Leonardo DiCaprio veya Cameron Diaz böyle bir inovasyona, böyle bir teknolojiye aşık olduğu için mi sizce Prius kullanıyor? Bence tek sebebi bu olamaz. Şimdi hibrit düşünebilmek için gerekli olan adımları tekrar hatırlayalım. Empati gerekiyordu değil mi? Başarılı bir teknoloji üretebilmek için onun aynı zamanda empatik olması lazım. Tüm bu gösterdiğimiz Hollywood ünlülerinin ortak bir özelliği var. Hepsi de doğayı önemsiyor, enerji verimliliğini. Yani hepsi çevreci.
Ya da öyle gözüküyorlar, öyle gözükmeye çalışıyorlar. Gerçi Leo bunların içerisinde istisnai bir yere sahip. Çünkü 2007 yılında 11. Saat diye gerçekten de çevre dostu bir belgesele yapımcılık yapmıştı. O yüzden onun günahını almayalım. Tamam da biz sıradan vatandaşlar neyi önemsiyoruz? Karbon emisyonunu. Bir de cüzdan emisyonunu. Bir teknolojinin bizimle gerçekten empati kurabilmesi için cüzdanımızın dostu olması gerekiyor öncelikle. İşte hibrit araçlarda toplam sürüşün neredeyse yarısı elektrikli motorla gerçekleştiği için özellikle şehir içinde daha az yakıt tüketiyor. Bir de devletimiz sağ olsun son dönemde özellikle hibrit araçlara bir vergi indirimi de sağlamaya başladı. Dolayısıyla artık bizimle de bir empati kuruldu. Kreatif teknoloji kısmı zaten tamam. Peki hibrit düşünebilmenin son basamağı neydi? Uygulama. Einstein ne demişti? Dehanın %1'i yetenek, %99'u emek. Çok çalışmak, uygulamak. Yani lafla peynir gemisi yürümüyor. Dünyanın en parlak fikrini bulsanız da onu uygulamadıktan sonra bir işe yaramıyor. Hibrit teknolojisi derken bir teoriden bahsetmiyoruz. Toyota 1997'den beri 11,5 milyondan fazla hibrit araç satmış. Pek çok kişi sadece Prius modelini biliyor ama Toyota'nın Türkiye'de sattığı toplam 6 farklı hibrit modeli var. Ve bunlardan Toyota CHR hibrit modeli Türkiye'de üretilip 45 farklı ülkeye ihraç ediliyor. Hibrit modeller bugüne kadar 29 milyon kilolitre yakıt tasarrufu sağladı. Böylelikle 77 milyon ton daha az karbondioksit salınımı gerçekleşti. Tamam. Toyota hibrit düşünce modelini kullanarak hibrit araçlar üretmeyi başarmış. Bunu anladık. Peki biz de hibrit düşünmeye başlayabilir miyiz? Aslına bakarsanız biz zaten hep hibrit düşünüyorduk. Biz derken tüm insanlığı kastediyorum. Efsaneleri bir hatırlayın. Batı'da at ve insan melezi sentorlar. Doğuda fil kafalı Ganesha. Tüm bunlar hep melez düşünme merakımızdan ortaya çıkmış. Türk mitolojisinde köpek başlı insanlardan bahsedilir. İtbarak öyküleri vardır. Güney ve Doğu Anadolu sanatına bakarsanız Pers kültüründen etkilenerek ortaya çıkmış olan Şahmeran'la karşılaşırsınız. Belinden aşağısı yılan olan bir kadınla. Yarı balık yarı insan deniz kızlarının hikayeleri bugün bile en popüler çocuk animasyonlarını süslemiyor mu zaten? İşte mitolojideki tüm bu yaratıklar bize gösteriyor ki insanlığın ortak hayal gücü melez düşünmeye çok yatkın. Tüm bu gördüğünüz yaratıkları bir üst katmanda düşünmeye başlarsanız aslında hepsinin hibrit düşünce modeli sonucunda ortaya çıktığını görürsünüz. Tıpkı videonun başında gösterdiğim tasarımlara benzeyen bir hayal gücüyle ortaya çıkmıştır. Bugün bir poster tasarımcısına kadınla piyanoyu birleştiren şeyle geçmişte Anadolu'da bir hikaye anlatıcısına kadınla yılanı birleştiren şey aynıdır. Hibrit düşünebilme becerisi. Birinde piyano müziği temsil ederken diğerinde yılan sağlığı, şifayı temsil eder. Nasıl mı? Rivayete göre çok eskiden Mardin'de ya da bir başka rivayete göre de Tarsus'ta yerin 7 kat dibinde yaşarmış binlerce yılanla birlikte Şahmeran. Onu keşfeden Cem Şaba yerini kimseye söylememesini sıkı sıkı tembihlemiş. Gel gelelim o ülkenin padişahı bir gün hastalanınca veziri hastalığın çaresinin Şahmeran'ın etini yedirmek olduğunu söylemiş ve Cemşab'ı zorla konuşturarak Şahmeran'ın yerini öğrenmiş. Şahmeran da Cemşab'a demiş ki benim başımı kaynatıp padişaha içir, padişah kurtulsun. Gövdemi de vezire içir, ölsün. Kuyruğumu da kaynatıp sen iç ve böylece Lokman hekim ol. Hibrit düşünmenin 3 basamağını da içeren bir hikaye ve bu hikayenin başrolünde de hibrit bir karakter var. Kadın yani dişi doğurgan bir güçle yılan yani şifanın gücü birleştirilmiş. İlginçtir, bugün bile modern tıbbın sembolünde bir yılan vardır. Çünkü parlak fikirler bulaşıcıdır. Sadece bir coğrafyada duramazlar, göç ederler, dünyayı dolaşırlar. Bizdeki Şahmeran efsanesi doğudan kalkar Ege'ye göç eder. Yılan ve sağlık arasındaki kurduğu ilişkiyi Yunan mitolojisine hediye eder. Şifa sembolü olan yılanları Bodrum yakınlarındaki Kos adasında da görmeye başlarız. Ki sonradan aynı adada bizdeki Lokman hekime benzeyen Hipokrat da doğacaktır. İşte orada Asklepios yılanı bir asanın çevresine sarılır ve tıbbın evrensel bir sembolüne dönüşür. Asa ve yılan. Yine iki farklı güç ve yine hibrit düşünce. İnsanlığın geçmişinde bu düşünce biçimi hep vardı. Şu anda
bizlerde de bir potansiyel var. Ne de olsa birbirinden farklı iki gücün, dişil ve eril gücün birleşiminden doğmadık mı? Doğuştan hibritiz ve bütün bunları düşünen beynimizin de iki yarım küresi yok mu? İşte onları bir tarafını görsel, diğer tarafını sözel olarak besleyebiliriz. Daha geçen hafta size önerdiğim sesli okuma yöntemi de bu değil miydi zaten? Hem rasyonel, analitik zekamızı yani IQ'muzu hem de duygusal, sezgisel zekamızı, EQ'muzu geliştirmeye çalışabiliriz. Unutmayın, hibrit düşünce için bize gereken empati, yaratıcılık ve uygulama. Öyleyse bir uygulama yaparak son verelim bugünkü videomuza. Bakalım hibrit düşünebiliyor musunuz? İki farklı şeyi birleştirerek bir tasarım yapalım. Mesela harita ve iz. Yaratıcı fikrimizi de az önce sizlere anlattığım hikayenin özünden alalım. Efsanelerin ortak olmasından. Bunlar ortak çünkü insanlığın hikayesi ortak. Hepimiz oradan oraya savrulup duruyoruz. Parlak fikirler gibi yerimizde duramıyoruz. Göç ediyoruz. Hepimiz göçmeniz. Ortak memleketimiz olan Afrika'dan tüm dünyaya yayıldık. Asya'ya, Kuzey Amerika'ya, Güney Amerika'ya, Avustralya'ya, Avrupa'ya yayıldık ve geçtiğimiz her yerde ayak izimizi bıraktık.